İslam alimleri gözünde zamanın kıymeti. Abdülfettah Ebu Güdde. 1. Bölüm. Giriş. Zamanın kıymetinin konuşmayı gerektiren pek çok yönü, pek çok açısı ve yeri vardır. Zamanın felsefeciler, tüccarlar, çiftçiler, zanaatkarlar, askerler, siyasiler, gençler, yaşlılar, öğrenciler, alimler ve benzeri yanında ayrı bir kıymeti vardır. Ben bu çalışmamda sadece öğrenciler ve ilim ehli yanında zamanın kıymetinden bahsedeceğim. Ümit ediyorum ki bu açıklamalar gayretli gençlerimiz ve ilim taliplerinin iştiyaklarını artıracaktır. Özellikle de ilim taliplerinin ilme isteklerinin azaldığı, ciddi çalışanların hedeflerinin küçüldüğü, ilimle haşır neşir olan talebelerin azaldığı, bir şeyler yapma azminin kaybolduğu, tembellik ve miskinliğin kol gezdiği, tüm bunlar sebebiyle ilim ehlinin saflarında ve çalışmalarında gerilemenin ve zayıflığın söz konusu olduğu şu günlerde bu çalışma onların iştiyaklarını artıracaktır. İşte bu noktada diyorum ki 1. Allah Teala'nın kullarına nimetleri çoktur. Allah Teala'nın kullarına nimetleri pek çoktur. Beşerin bunları sayabilmesi, hakikatini idrak edebilmesi mümkün değildir. Hem bu nimetler sürekli olarak bizlere ikram edilmekte ve kolayca elde edildiğinden her nimetin ardından Allah'ın başka bir nimeti gelmektedir. İnsanların bu nimetlerden istifadesi ise farklıdır. Rabbimiz ne de güzel ferman buyurmuştur. Eğer Allah'ın bunca nimetini teker teker saymaya kalkarsanız bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür. İbrahim Suresi 34. Nimetler asıl ve furu, asıllara bağlı olup ikinci derecede olanlar diye iki kısma ayrılır. Nimetlerin furularına misal olarak şunları zikredebiliriz. Geniş bilgi sahibi olmak, vücudun yerinde olması, mal mülk sahibi olmak, nafile ibadetlere devam etmek, gece ibadete kalkmak, Kur'an'ı çokça okumak, Allah Teala'yı zikretmek, yüzdeki bıyıkları kısaltmak, sakalı uzatmak, ellerdeki tırnakları kesmek ve diğer azalardaki fıtri sünnetleri uygulamak, insanlarla buluşmadan önce koku sürünmek, karşılaşınca musafaha etmek, mescide sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak, halka zarar verecek şeyleri yoldan uzaklaştırmak ve benzeri sünnetler, müstehap ameller ile bazı mükellefiyetler. Arif olanlar için furu nimetler çok büyük ihsanlardır, ikramlardır. Nimetlerin asıllarına gelince bunlar da sayılamayacak kadar çoktur. Bunların ilki Allah Teala'ya iman etmek ve onun katından gelenlere inanmak, Allah Teala'nın farz kıldığı ve emrettiği şekilde bunların gereğini yerine getirmektir. Sıhhat ve afiyet de nimetin asıllarındandır. Sıhhatin yerinde olmasından murat, gözlerin, kulakların, aklın ve azaların selamette olmasıdır. Bunlar, insanın hareket kabiliyetini temin edip vücudundan istifade etmesini sağlayan azalardır. İlim nimeti de nimetlerin asıllarındandır ve çok büyük bir nimettir. İnsanlığın yükselmesi hem dünya hem de ahiret saadeti buna bağlıdır. Bu yüzden çok kıymetli bir nimettir. Nasıl olursa olsun ilmi elde etmek bir nimet, ondan istifade etmek bir nimet, faydalandırmak bir nimet, ilmi ebedileştirmek ve gelecek kuşaklara nakletmek de ayrı bir nimettir. Aynı şekilde ilmi insanlar arasında yaymak da bir nimettir. İlmin nimet olan yönleri saymakla bitmez. Asıl nimetlerle ilgili başka misaller de verilebilir. Ancak zamanın kıymetli olduğundan bunları sayarak konuyu uzatacak değilim.
Asıl nimetlerden bilakis en kıymetli ve önemlilerinden birisi zaman nimetidir. İşte bu çalışma özellikle ilim talipleri ve ilim ehli yanında zamanın kıymetini anlatmak için hazırlanmıştır.